Merhaba, hoş geldiniz. Ben Sercan Solmaz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün biraz vlog konuşalım. Kendi ekipmanlarımızda neler yapabiliyoruz? İçerik üretiminde ekonomik ekipmanlar içeriğimizin kalitesinde ne derece etkili oluyor? Bunlara göz atalım. Biraz sohbet edelim ve çekimlerimizde işimize yarayacak böyle bir kiti tanıyalım. Böylece kafamızdaki soruları biraz daha cevaplamış olalım istiyorum. Biliyorsunuz sizden gelen tavsiyeler ve meraklar üzerine de birçok ürünler alıp denemeler yapıp beğendiklerimi de alıp beğenmediklerimi de size detaylarıyla anlatıp bilgilendirmeler sunmaya çalışıyorum. Bu kez kalabalık ekipmanları bir kenara bırakıyorum. Işığı, kamerası, lensi, mikrofonlar, kalabalık ve pahalı ekipmanlar. Kendi telefonumuzda çekim yapabileceğimiz mikrofonu, tripodu ve yüzümüzü aydınlatacak bir ışık kaynağını da bir arada bulunduran bir vlogger kitine denk geldim. Boya BY VLG1 olarak geçiyor. Bunu Turkcell'in online mağazasından aldım. Aşağı linki bırakacağım. Size uygun gelirse, ihtiyacınızı karşılarsa almayı düşünebilirsiniz ama detaylı bakalım tabii. Boya mikrofonlarını sıklıkla duyuyorsunuzdur. Hem piyasadan hem de kanalda sıklıkla konuşuyoruz bu mikrofonlardan. Kitin içinde yer alan mikrofonun dışındaki ürünlerde Ulanzi markasından işte LED'i, standı, tripodu, tutma aparatı. Standlar, ışıklar, stabilizerlar, lensler ve türevi ürünler üreten bir firma Ulanzi. İkisi bir arada gücünü birleştirmiş bu kitte. Bu kit mikrofon, telefon tutucusu, tripod ve led aydınlatması olan ürünlerden bir araya gelmiş. İçerinde bakacağız tabi. Biraz iç ortamda, biraz dış ortamda hem bahçede hem evde çekimler yapmak istiyorum. Ne kalitede bir içerik üretebileceğimize beraberce göz atalım. Ne alanlarda kullanabiliriz? Bir beyin fırtınası yapalım. Böyle ilerleyelim istiyorum. Şimdi farklı bir açıya geçtim. Size daha yakından kutunun içeriğini göstermek istiyorum. BY VLG1'in içerisinde kendi telefonumuzu kullanacağımız şekilde tabii ki bir set parçaları var. Burada kitin en önemli parçası Universal Conduit Mikrofon diye geçiyor. Yani karşımızdaki tam mikrofonun karşısındaki ses kaynağını alan, çevreye daha az duyarlı olan, dolayısıyla çevredeki gürültü az olduğu için de bize mikrofona odaklanmasını sağlayan bir içinde kapsülü bulunan mikrofon. Boya BY-MM1 diye geçiyor bu model. Onun dışında üzerinde 49 LED'i bulunan bir aydınlatmamız var. Bunu da tabii biraz daha karanlık ortamda kullanacağız, deneyeceğiz. Onun dışında telefonumuzu sabitlememize yarayan üzerinde bir su terazisi bulunan, haliyle kendimizi kamerada çekerken daha düzgün bir açıyla çekmemizi sağlayan bir su terazisi var içinde. Onun dışında da tabii masanın üzerinde kullandığımız zaman ya da elimizle uzaktan kendimizi çekerken hem bir masa tripodu hem de elimizde bir sabit tutucu olmaya yarayan bir mini tripod var. Ulanzi markasının. Şimdi hepsine bakalım. Öncelikle telefonumuzu yerleştireceğimiz için bu su terazisi bunların üzerinde sabitleyicimizi alalım bakalım. Böyle bir parça. Şuradan üst kısmından gevşeterek telefonumuzun büyüklüğüne göre ayarlayabiliyoruz. Telefonu taktım. Tabii ki biraz fazla açmışım. Şimdi altında şöyle bir parça var. Şu kısmı istersek direkt olarak standa takabiliriz. Başka tripodlara da takabiliriz tabii ki. Ama elimizde bir bilek kavrayıcı olması adına şöyle taktık diyelim. Kendimizi şöyle rahatça çekebiliriz. Ama altında bir tripod ayağı olduğu zaman biraz daha uzaktan kendimizi daha rahat kaydedebiliriz. Şimdi bu hazır. Hemen tripodumuzu açalım. Bunda tabii ki üzerinde küçük bir parçası var. Bunu da buraya takıyorum. 3 ayağını da açtığım zaman hem de bakın bunun da altında bir silikon malzeme var. Böylece de şöyle rahatlıkla kullanabiliyoruz. Ama bununla bitmedi. Şunun üzerinde küçük bir parça var gördünüz. Buraya biz ışığımızı takmak istiyoruz. Şimdi buradaki parçaya taktığımız zaman şimdi kitimiz oluşmaya başladı. Şuradan da tabii ki açtığımız zaman epey de aydınlıkmış. Hatta isterseniz buradaki ışıkları kapayım. Öyle bakalım. Açıyorum. Epey bir kısma şansımız var. Açma şansımız var. Ve altındaki ayar tekerleğinden de hemen buraya sıkıştırıyorum. Şimdi böyle parçaların şu güzellikleri var. Bu
üzerine mikrofon, led ya da farklı parçalar takacağımız zaman bazı girinti çıkıntılara ihtiyacımız oluyor. Bunlara hot shoe deniyor ya da cold shoe deniyor takılacak yerin uç kısmına göre. Şimdi bunun da üzerinde var aynı şey. Dolayısıyla bunun da üzerine ekstradan bir şey takabiliyoruz. Şimdi gelelim en güçlü parçaya. Şimdi şöyle bir mikrofonumuz var. Mikrofonumuz bu. Bu bizi kardioid olarak, yani baktığı taraftaki ses kaynağı neyse onu alacak şekilde kaydediyor. Bu ise çevreden gelen rüzgar, gürültü, esinti, bunlara karşı videomuzu, haliyle sesimizi korumuş oluyor. Şimdi bunu bunun içine yerleştirdim. Aynı zamanda akıllı telefonumuza da takacağımız zaman kullanacağımız, farklı bir mikrofon almamıza da gerek kalmayacak şekilde bir bağlantı aparatımız var. Hot shoe ayağına takacağımız bir shock mount'umuz var. Şık bir taşıma çantamız var. Şimdi bunu nereye takacağız derseniz, bu da normalde kameraya, şu anda kullandığım kameraya takabilirim bunu. Ama bizim amacımız burada telefonumuzla içerik üretmek. O yüzden de şöyle bir şey yapacağız. Burada zaten gayet bilgilendiriyor bizi. Mikrofon diyor. Yani mikrofonun arkasında bir tane ses çıkışı var. Bu arada herhangi bir pil gereksinimi yok. Mikrofonu buraya taktım. Ses çıkışı burada. Bunu da telefona takacağım. Ama benim telefonum iPhone 7 Plus'tan sonraki üretilen bir ürün olduğu için onlarda biliyorsunuz ekstradan kulaklık çıkışı yok. Ben iPhone 8 Plus kullanıyorum. O yüzden de kendi şu zımbırtıyı kullanmam gerekiyor. Buna taktığım zaman artık ses burada. Ses burada derken nerede? Yani iPhone'a girebiliyor. Bunu ben telefonuma, yani şimdi şu elimde mikrofon var. Bu var. Bunu buraya nasıl takacağım? Şimdi burada elimde tutup böyle kullanamayacağıma göre boya mikrofonlar tabii ki bunu düşünmüş durumda. Hot shoe'nun üzerine yerleştireceğim şekilde, yani az önce size gösterdiğim gibi şunu şuraya takıp sıkıştırıyoruz. Peki bunu buraya nasıl takıyoruz? Şunu çıkardım daha rahat görülmesi açısından. Şuraya hemen şöyle pıt, tamam. Şimdi Voltron'u oluşturduk. Hem de güzel de gözüktü. Bu bizim işimizi bu şekilde ister tripodlu halde, istersek de elimize aldığımız, hatta güvenlik içinde bilekliğini bileğimize taktığımız şekilde gayet rahat bir şekilde işimizi görecektir. Işığını da açtığımız zaman işte yürüyen bir vlog makinesi haline gelebiliriz. Şimdi sitenin bahçesinde olduğum için sesimi de filtreli duymayın diye şöyle indirdim. Şimdi tabii ki telefonun kalitesi kadar iyi çekiyorsunuz aslında. Öyle bir durum var. Bu arada kendimi çektiğim için ön kamera biraz daha kalitesiz aslında bu telefonda. Hatta şöyle tutayım şu anda. Sesimi şu anda buradan duyuyorsunuz. Size kırmızı bir aparat göstermiştim. Ama koşma anınızda ya da herhangi bir sarsıntılı durumda mikrofon hassas bir cihaz olduğu için sarsıntıyı kaydınıza almamanızı sağlıyor. Böylece de rahat bir şekilde mikrofon sesimi düzgün alır mı, herhangi bir takırtı tukurtu olur mu derdinden sizi uzaklaştırıyor. Tamamıyla gönül rahatlığıyla içeriğinizi oluşturmaya bakıyorsunuz. Tabii şimdi burada şu var. Aslında benim kameramın bana bakmayan arka tarafı, ön kamerası dediğimiz kamera tabii ki daha net çekiyor, ama tabii ki siz bir yandan kendinizi görerek kayıt yapmanız gerektiği için de rahat bir şekilde, yani şu görüntü aslında sizi çok üzecek bir görüntü değil. Telefonunuzun hemen hemen bütün telefonlar gayet güzel, şık bir şekilde zaten alıyorlar. Şimdi bu üzerindeki Boya MM1 mikrofonunun normal telefonun kendi mikrofondan ne farkı var diyecek olursanız, ben şimdi hemen şöyle bir kameranın aparatını çıkartıyorum. Çıkarttım, bakınız. Şu anda sesimi böyle duyuyorsunuz. Şu an mikrofon tam zaten karşımda duruyor. Geriye takıyorum mikrofonu. MM1'den devam edeceğim. Taktım. Sesim normale dönmüş olmalı. Şimdi üzerindeki çok rüzgar yok ama çevre sesleri malum. Üzerindeki aparatı hemen çıkartacağım. Şöyle. Şu anda çıkardım elimde. Yine tamamıyla mikrofon bana bakıyor. Tam karşımda. Göz hizamda. Ve çevre sesleri nasıl geliyor? Bir değerlendirelim. Şöyle hatta biraz yürüyelim. Bu arada istersek mikrofonu diğer tarafa da çevirebiliriz ama kendimize çevirmemiz daha uygun çünkü konuşuyoruz. Şimdi geri takıyorum.
Çevrede çok bir rüzgar olmadığı için, bir sahil esintisi olmadığı için belki çok bir fark olmamıştır. Bunu kaydı incelerken, dinlerken anlarız. Şimdi şöyle bir sokak arasına dalalım. Buradan mesela yukarı çıkalım. Bu arada merdivenlerden ilerliyorum ki bakalım sesle ilgili bir sıkıntı olacak mı? Hey, test 1, 2, 3. Kontrol. Kontrol 1, 2, 3. Gayet güzel oluyor sanki. Şimdi buradan yürüyeceğim. Hop. Birazcık koşturuyorum ki bakalım herhangi bir gürültü ses dahil olacak mı? Ya da şöyle düşünelim. Oturdum. Konuşmaya başladım. Canlı yayın yapabilirsiniz. Zoom toplantıları yapabilirsiniz. Dediğim gibi Skype yapabilirsiniz. Ya da oturup bir canlı video çekebilirsiniz. Bir podcast kaydedebilirsiniz. Bu mikrofon bakın 1, 2. Yaklaşık 2 karış uzaklığımda, aynı şekilde ledler de 2 karış uzağımda. Gayet rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi gidiyoruz. Şimdi kuş seslerinin olduğu yerlere doğru gidiyorum. Muhtemelen mikrofon üzerinden çok sarsıntı almıyoruz diye düşünüyorum. Kuşları yakaladım. Hemen almaya çalışıyorum. Hemen mikrofonun pozisyonunu değiştiriyorum. Merhaba Jack. Evet, yayınımıza Jack de katılmış oldu. Şimdi tekrar stüdyoya geldim. Burada size bu mikrofonu biraz daha işlevsel nasıl kullanabileceğimizle ilgili paylaşmak istiyorum. Tabii stüdyo biraz eko içeriyor. Çünkü herhangi bir şu anda sesle ilgili bir yalıtım yok. Şu anda sizin böyle duyuyorsunuz gayet net. Işığı kapatacağım. Bakalım karanlıkta nasıl bir durum olacak. Ona göz atalım isterseniz. Bunu kapattım. Diyelim karanlık bir yerdesiniz ama bir sunum yapmak istiyorsunuz. Işığı da kapatalım hemen. Ve Ulanzi'nin ışığını açalım. Epey kuvvetliymiş. Şimdi gözlükten tabi yansıma oluyor diye hemen çıkartıyorum. Düşünsenize karanlıktasınız, zifirdesiniz ama bu şekilde aydınlanabiliyorsunuz. Hatta dediğim gibi bunu daha da açabiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Pırıl pırıl. Merhaba. Sesim eminim size gayet güzel geliyordur. Şimdi mikrofonik olarak bakalım bizi ne kadar tatmin edecek, ne kadar verimli olacak. Hem sunum yaparken, hem enstrüman çalarken, hem de belki de konuşma yaparken. Şimdi geçelim. Şimdi bunu hemen yerleştireyim. Bir gitar sesine bakalım. Neden gitar sesi diyorum? Çünkü bunu bir vlog içeriği üretirken dilerseniz enstrümanla çalabilirsiniz, konuşabilirsiniz, arkadaşlarınızla sohbet de edebilirsiniz. Bakalım bunun üzerindeki MM1 mikrofonu işimizi her açıdan görecek mi bakalım. Şimdi kayıt moduna geçiyorum. Bulunduğum ortam çok akustik bir ortam değil. Bir akustik düzenleme yapmadım ama aslında bu birçoğumuzun evinde bir akustik düzenleme olmadığı için de denk düşecek bir değerlendirme diyebiliriz. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Şimdi isterseniz ne farkı var bu telefonun üzerindeki mikrofondan derseniz hemen çıkartayım, sonra da bakalım nasıl olacak. Çıkartalım. Burada. Bu kitin hedef kitlesi vlogger olanlar, olmak isteyenler, ders vermek isteyenler, belki Zoom, belki Skype toplantısına katılıp
Toplantı yapmak isteyenler tabii ki YouTuber kitle. Bu bütçe dahilinde kendi telefonunuzu kullanarak bütün çevresel ekipmanlarında bir arada olduğu bir başka vlogger kitine denk gelmedim. Geldikçe tabii ki size paylaşacağım ama diyelim sizde tripod vardır, ışık yoktur. Telefon tutucusu vardır da mikrofon yoktur. Kişiselleştirilmiş, ihtiyaç odaklı vlog kiti oluşturmak da isteyebilirsiniz. İhtiyacınız olmayan parçaya para vermek zorunda kalmayacağınız bir set de oluşturmak isteyebilirsiniz. Onun için de Herigo.com üzerinden kendi kitlerinizi oluşturabilirsiniz. Siteye baktığımız zaman çeşitli kit ve aparatları bir araya getirme şansımız var. Şimdi geldik videonun sonuna. Bu kameraya şu anda ihtiyacınız yok. Bu ışığa da şu anda ihtiyacınız yok. Bu mikrofona, bu tripoda şu anda bunlara ihtiyacınız yok. Kendi telefonunuzda kendi hikayenizi daha geç olmadan anlatmaya başlamalısınız. Bir yerden başlamalısınız artık. Daha sonra doğru, biraz daha maliyetli alışverişlerin zamanının geldiğini siz de hissedersiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Neydi? Linkler açıklamada, ben de buradayım. Lütfen video ile ilgili fikirlerinizi yorumlara bırakın, üzerine konuşalım. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın. Video çekmeye de bir an önce başlayın. Görüşmek üzere.